Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalımızın büyümesi için abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorum bırakmayı lütfen unutmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan piyasayı şaşırtan bir karar geldi. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün %1,58'lik yükseliş ile 1455 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 27 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne yatay bir başlangıç yaparken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararının ardından sert satışlarla karşılaşırken karar sonrasında endekste 1417 seviyesi test edilirken devamında da tepki alımlarının endeks gününü pozitif kapatmasına neden oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına kadar 7,3 milyar Türk lirası olan işlem hacmi kararın ardından 19 milyar Türk lirası işlem hacmi olarak gerçekleşti. Vadeli işlemler piyasasında oluşan hacim ise 68,8 milyar Türk lirası ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısında piyasa beklentilerinden ayrışarak politika faizini %18'den %16'ya indirmesiyle döviz kurlarındaki rekorlarında tazelendiğini gördük. Dün Amerika Birleşik Devletleri borsaları günü yükselişle tamamlarken Avrupa borsalarında karışık bir seyrin hakim olduğunu gördük. Günün ilk fiyatlamalarına bakacak olursak Asya piyasalarında da pozitif bir havanın söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu piyasa beklentilerinden ayrışarak 200 baz puan indirim yaptı ve kararın açıklanmasının ardından dolar Türk lirasında 9,51 Türk lirası seviyesinin test edilerek rekor tazelendiğini gördük. Kurulun gerçekleştirdiği faiz indirimi için çekirdek enflasyona ilişkin gelişmeler ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmaya çalışmasının önemli bir rol oynadığını söyleyebilirim. Toplantı karar metninde politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı kurul tarafından değerlendirildiği belirtilirken Eylül ayında açıklanan çekirdek enflasyonun %16,98 seviyesinde gerçekleşmesi, buna göre Para Politikası Kurulu 200 baz puanlık indirimle birlikte politika faizini çekirdek enflasyonun altına çekti ve böylelikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizi TÜFE'nin 3,58 puan altında kaldı. Ekim ayında yayınlanan piyasa fiyatlamalarıyla birlikte sonbahar-kış döneminde gelmesi muhtemel zamlarla birlikte manşet enflasyonun baz etkisinin pozitif katkısına rağmen düşüş eğilimine girmesini de zorlaştırıyor. Ödemeler dengesindeki iyileşme ile ihracattaki artışın devam etmesi ekonomi için en önemli parametre olması beklenirken mali eylem görev gücü Türkiye'yi kara para aldığı tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle gri listeye almasına yönelik açıklamalarda bulunurken Hazine ve Maliye Bakanlığı alınan kararın hak edilmediği belirtilerek en kısa sürede bu listeden çıkmanın sağlanacağı belirtildi. Mali eylem görev gücü ile ilgili atılan tüm adımların bütün açıklığıyla ortaya konulmasına rağmen yetkili kuruş tarafından yeterli görülmediği bankacılık tarafından dikkat çekilirken bundan sonraki süreçte mali eylem görev gücü ile ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde kalınmaya
devam edileceği vurgulandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saat içerisinde 28.465 vatandaşımızın testi pozitif çıkarken 198 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Her iki dozunu yaptırmış, tüm anlamıyla aşılanmış vatandaşların nüfusu oranı ise %77,04 seviyesinde gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki yaş ortalamasının düştüğünü ve yoğun bakımda yatan vatandaşlarımızın çoğunun yaşlılar ve kronik hastalığı olanların oluşturduğunu belirtti. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısı 290.000 seviyesinde gerçekleşirken dolar endeksi geri çekilmesiyle birlikte ons altının 1800 dolar seviyesini tekrardan test etmesi bekleniliyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,60 seviyesinin üzerini test etmesine rağmen ons altının seyrini koruması, ons altına teknik olarak baktığımızda ise yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1790 ve 1800 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1780 ve 1770 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası toplantısında beklentilerin üzerinde 200 baz puan faiz indirimine gidilmesiyle birlikte fiyatlamalarda sert oynaklıkların yaşandığını gördük. Dolar Türk lirasında yeni rekor seviyenin test edilmesi, gram altındaki yukarı yönlü de seyri kuvvetlendiren unsur olarak karşımıza çıkıyor. Gram altına teknik olarak baktığımızda, gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 550 ve 560 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 540 ve 535 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take